Sessizlik. Ne bir rüzgar, ne bir yankı. Sadece içten gelen, bastırılamayan bir uğultu. Onur o sabah aynaya baktığında yüzünü değil, bir yüzleşmeyi gördü. Zaman onu sıradan bir adamdan sessizliğe gömülmüş bir arayıcıya dönüştürmüştü. Başarıyı ona anlatılan gibi istememişti. Övgüyle parlayan mermer binalarda değil, ağaçlarla kaplı karanlık ve dar yollarda arıyordu şimdi. Herkesin göğsünde taşıdığı ama dile getirmediği bir korku vardı. Onunki olmayan bir adam olmaktı. Sahte başarıların içinde kendine biçilen rolü oynamak istemedi. Ve işte bu yüzden bir sabah her şeyi geride bırakarak yola çıktı. Para, itibar, güvenlik hepsi bir zincirdi. Zinciri kıran sadece gerçeği isteyen bir akıl olabilirdi. Bir dağın yamacında durdu. Etraf çoraktı. İnsan nefesini değil, kendi sessizliğini duyardı. Orada, yaktığı küçük bir ateşin başında günlerce sustu. Çünkü gerçek ses ancak susanlara gelir. Bedeninin alışkanlıkları bir bir sönüp zihnin çıplaklaştığı an, bir cümle doğdu içinde. Korkmaktan korkmadığın gün, yalanlar kendiliğinden dökülür. Onur, o gece ilk kez kendine yalan söylemedi. Başarıyı yeniden tanımladı. Onun için başarı, bir yalanı giyinmemekti artık. Bir koltuğa değil, kendi vicdanına dayanabilmekti. Tırmandığı zirve, rakımla değil, geride bıraktığı korkularla ölçülüyordu. Küllerini izledi bir sabah, geriye ne kalmıştı? Ne ün ne alkış, sadece bir iz, içinin karanlığında tuttuğu bir ışığın külle karışmış parıltısı. Ve o anda anladı. Yıkım bir son değildi. Yıkım, yalandan arınmak için bir zorunluluktu. Korku, düşman değil. Doğru kapıyı açmak için konulan bir bekçiydi. Gerçek başarı ise o kapıdan geçebilmekti. Tek başına ve arınmış. Ve her yıkımdan sonra geriye kalan küller, bir insana kim olduğunu hatırlatır. Yeniden başlamak, önce yanmayı göze almakla mümkündür. Onur, külün içinden doğrulurken artık hiçbir şeye bağlı değildi. Ne bir isim, ne bir unvan. Sadece özü kalmıştı. Ve işte o özüyle yürümeye başladı. Bu kez dışarıya değil, içeriye. Çünkü insanın en büyük zaferi kendine karşı kazandığıdır. Artık ne bir kalabalığın onayı gerekiyordu, ne de ödül törenlerinde yankılanan isimler. Onur sustuğu kadar büyümüştü. Anladı ki gerçek büyüklük kalabalıkların alkışında değil, kendi iç sesine karşı dürüst kalabilmekteydi. Her insanın içinde iki kapı vardır. Biri dış dünyaya açılır, diğeri içe. Dış kapıdan geçenler görünür olur. İç kapıdan geçenler ise gerçek. Onur iç kapıyı seçmişti. O kapının eşiğinde konforun sıcaklığı değil, gerçeğin soğuk yüzü dururdu. Fakat o yüz insanı en sonunda sıcak bir hakikate götürürdü. Ve Onur artık hakikatin elini tutmuştu. Her adımda eski benliğinden bir parça daha dökülüyor. Her nefeste yalanın üzerindeki sis dağılıyordu. Bir zirve yoktu belki ama bir yön vardı. Ve bu yön haritalarda yazmazdı. Onu sadece içini susturabilenler bulabilirdi. Çünkü bazen bir insan en yüksek noktaya ulaşmak için değil, en derin sessizliğe varmak için yola çıkar.